Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün menopoz dönemini konuşacağız. Menopoz döneminde cinsel problemleri olan kadınlara neler önereceğiz, onları konuşacağız. Şimdi perimenopoz dönemi, menopoza geçiş dönemi dediğimiz bir dönem. Daha önce bir cinsel problemi olmayan bir kadın bu dönemde başlayan cinsel problemleri olabiliyor. Cinsel fonksiyon bozuklukları bu dönemden sonra ortaya çıkabiliyor. En çok gördüğüm cinsel fonksiyon bozukluğu da cinsel isteksizlik, cinsel ilişkide ağrı, yanma gibi sorunlar. Aslında çok basit bir sebebi var bunun. Kanda östrojen hormonu dediğimiz hormonumuz bu menopoz döneminde çok düşük seviyelere iniyor. Östrojen bizim hem beynimizde hem de cinsel bölgelerimizde etkin olan bir hormon. Cinsel uyarımı, şehvet, istekten de etkin olarak rol alan bir hormon. Hem de genital bölgede, vajinada, vulvada, klitoriste, idrar kanalında, mesane tabanında östrojene ait reseptörler var. Östrojen kanda azalınca ne oluyor? İşte bu bölgedeki reseptörler yeterli östrojen alamadığı için vajinada kuruluk dediğimiz bir problem ortaya çıkabiliyor. Kayganlık ve ıslanma sorunları menopoz döneminde kadınların kapısını çalıyor. Ve giderek ilerliyor. Sonrasında da vajinal kuruluğa neden oluyor. Kadının kuruluk yaşadığı durumlarda da ağrılı cinsel ilişkiye yol açıyor. Kadın cinsel ilişkiden ağrı duyduğu zaman da giderek cinsellikten kaçınmaya, cinsel isteksizlikle karşılaşmaya başlıyor ve giderek de kadının cinsellikten uzaklaşıyor. Perimenopoz dediğimiz dönem ne kadar sürüyor? Yaklaşık 2 ile 6 yıl sürüyor. Buna bir geçiş dönemi diyoruz biz aslında. Postmenopoz dediğimiz dönemde menopozdan sonraki dönem, menopozdan sonraki dönemde 6 ile 8 yılı kapsıyor. Perimenopoz, menopoz, postmenopoz. Bunlar 3 ayrı dönem. Bu 3 ayrı dönemde birbirinden ayrı değerlendirmek lazım. Perimenopoz döneminde ilk bulgular başlıyor. Menopoz döneminde cinsel problemler aşikar hale geliyor. Postmenopozal dönemde de artık cinsellikten tamamen uzaklaşan bir kadınla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi burada benim kastettiğim konu şu. Premenopozal dönemde, yani menopoz öncesi dönemde, menopoz döneminde ve postmenopozal döneminde kadınların şehvet eksikliği olmasının temel nedeni östrojen hormonunun kandan azalması ve gayet doğal bir süreç. Burada kadının cinsellikle ilgili menopozdan önceki cinsel yaşamı da etkileyebiliyor. Kadının eğer menopoz öncesi dönemde cinselliği keyif aldığı bir süreçse, haz aldığı bir süreçse, orgazm sorunları yaşamıyorsa, zihnindeki algılar pozitifse, deneyimleri pozitifse, partner ilişkileri pozitifse bu kadınlar çok daha az menopoz sıkıntıları yaşıyor. Ama kadının menopoz öncesi dönemdeki algıları kötüyse bunlar menopozda daha fazla problem yaşıyorlar. Doğal bir süreç. Yani hem östrojen kanda biraz azalıyor, hem androjenler, o testosteron seviyeleri biraz azalıyor. Kadın ayrıca da aynaya böyle bir bakıyor, diyor ki yaşlanıyorum. Beden imgesiyle ilgili içsel negatif çatışmalar yaşayabiliyor. Bir de üstüne yaşlanmaya bağlı metabolik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Nedir? İşte diyabet çıkabiliyor, hipertansiyon ortaya çıkabiliyor, romatizmal hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar. İşte bunların hepsi toplu olarak kadının cinsel yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. Tüm bunlara bağlı da bazen ilaç kullanıyor. İşte ilaçlar da cinsellikte bir gerileme artı sağlıyor. Peki biz bunları düzeltebiliyor muyuz? Elbette ki düzeltebiliyoruz. İlk olarak ne öneriyoruz biliyor musunuz? Kadınların düzenli afrodizyak kullanmasını öneriyoruz. Çünkü bugün kadınların kullanabileceği artık çok sayıda doğal bitkisel afrodizyak destekler var. Afrodizyaklar menopoz döneminde bizim özellikle tavsiye ettiğimiz ajanlar. Yan etkisi yok, son derece güvenli ve bu dönem hastalarımıza afrodizyak takviyeler veriyoruz. Yani menopoz döneminde şehvet eksikliği gibi bir problemimiz varsa ilk 6 ay afrodizyak ilaçlardan yararlanabiliyoruz. Kadın bu dönem eğer sigara, alkol, uyuşturucu gibi bir maddeye bağlı da yan etki problemleri yaşıyorsa ya da bağışıklık sistemiyle ilgili problemler yaşıyorsa da veya odaklanma, konsantrasyon gibi zihinsel fonksiyonlarında da problem yaşıyorsa işte o zaman gene afrodizyaklar bize yardımcı oluyor. Kadın antidepresan başladığımızda o zaman çok daha kötü etkileri görebiliyoruz. Bunun yerine biz afrodizyak ilaçları cinsel fonksiyon bozukluklarında daha çok tavsiye ediyoruz. Afrodizyak ilaçlarla ilgili olarak hekiminize başvurduğunuz zaman size cinsel istek arttırıcı doğru formülasyonla hazırlanmış ajanları önerecektir ve mutlaka 6 ay sevgili kadınlar menopoza geçiş döneminde kullanmanızı tavsiye ediyorum. İkinci elimizde ne var kullanabileceğimiz, medikal anlamda kullanabileceğimiz, elimizi güçlendiren lubrikant yani kayganlaştırıcılar var. Su bazlı kayganlaştırıcılar. Sevgili kadınlar mutlaka her yatak odasında
kayganlaştırıcıların bulunması gerekiyor. Hem premenopoz, hem menopoz, hem de postmenopozal dönemde mutlaka kayganlaştırıcı kullanın. Çünkü ister istemez kayganlaşmayla ilgili problemler yaşıyorsunuz. Ayrıca kuruluk sorununu da bu şekilde önlemiş oluyoruz. Vajina sağlığı için bu önemli. Menopozda vajinada bazı değişiklikler oluyor. Vajina biraz daralıyor, biraz uzunluğu kısalıyor, kuruluyor. Eskisi gibi ıslanma yaşayamıyor, ıslanmama sorunları oluyor. Ağrı ilişkileri yol açıyor ve bunlardan korunmak için mutlaka lubrikantları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Her yatak odasında olmalı. Peki kaliteli lubrikanları örnek verebilir misiniz? Şimdi eskiden Türkiye'de çok fazla yoktu bu tarz kayganlaştırıcılar. Ne yazık ki bebek yağları vesaire tuhaf şeyler kullanıyorlardı. Ama artık gittiğiniz büyük bir marketten de eczaneden de çok kolaylıkla bazı markaları alabiliyorsunuz. Kaliteli markalar artık çok fazla. Türkiye bu anlamda resmen söyleyebiliriz ki bir lubrikant cenneti. Yeter ki bir eczaneye başvurun, su bazlı bir kayganlaştırıcı isteyin. Baş köşenizde de yatağınızda olsun. Sevgili kadınlar, birincisi afrodizyak dedik ilk 6 ay. İkincisi kayganlaştırıcı dedik. Üçüncüsü olmazsa olmaz vibratör. Çok değer verdiğimiz bir ürün. Vibratörler kadın cinselliğinde çok değerli seks oyuncakları olarak biliniyor, kullanıyoruz. Vibratörü bu dönemde cinsel isteği arttırmak, şehveti arttırmak için, vajinal ıslanmayı sağlamak için, kolay orgazm olabilmek için mutlaka öneriyoruz. Sabah, öğle, akşam öneriyoruz. Sabah 10 dakika, öğlen 10 dakika, akşam 10 dakika genital bölgeye kullanılmasını istiyoruz. Çünkü bu bölgenin hem kanlanmasında hem canlanmasında katkısı oluyor. Vibratör uygulama sırasında kadının hatta bir fantezi kurmasını da istiyoruz ki beyinsel anlamda da o alan gelişsin, korunabilsin diye kadın cinselliğini bakış açısında aynı zamanda pozitifleştiriyor. Hem de kadının bedeninin uyarılmasını sağlıyor. Vibratörü ikinci kullandığımız şey de ön sevişme evresi. Partnerli kullanım öneriyoruz. Kadın çünkü o dönem yeterli ıslanma yaşayamayacağı için aynı zamanda klitoris eskisi kadar duyarlı değil. Hemen cevap vermiyor. Reaksiyon zamanı uzadığı için eşleriyle beraber, erkek partnerlerle beraber kadınların ön sevişme evresinde mutlaka vibratör kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde uyarılma evresi daha sağlıklı yaşanıyor. Kadın daha kolay ıslanıyor ve kadın cinselliğe, penis vajina birlikteliğine daha kolay hazır hale geliyor. Ağrılı ilişki problemini de bu sayede ortadan kaldırmış oluyoruz. Peki üçüncü kullanım alanımız ne? Üçüncü evrede kadının penis vajina birlikteliği sırasında kadının üstte olduğu pozisyonda klitorisin üstüne vibratörü uygulaması şeklinde. Bunu kadın da yapabilir, partneri olan eşi de yapabilir. Bu kadının daha kolay orgazm olmasını sağlıyor. Yani birincisi hem düzenli vibratör kullanacak kadın sabah öğle akşam. İkincisi hem ön sevişme evresinde vibratör kullanacak. Üçüncüsü de cinsel birliktelik sırasında vibratör kullanılmasını menopoz dönemindeki kadınlara özellikle tavsiye ediyoruz. Bu dönemdeki kadınların gerçekten sorunsuz seks yapmalarını vibratörler sağlıyor. Bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Peki dördüncü olarak size ne tavsiye edebilirim kadınlar? Eğer uyarılma probleminiz varsa ki uyarılma problemleri menopoz döneminde çok fazladır. İstek anlamında sıkıntısı yok ama bedenlerinde uyarılma olmuyorsa o zaman hormon replasman tedavileri başlıyoruz. Yani eksik olan hormonları yerine koyuyoruz. Erkeklerde kullandığımız penisi sertleştirmeyi kolaylaştıran ilaçları kullanabiliyoruz. İşte bunlar fosfodiesteraz inhibitörleri. Bu kadınlarda düşük dozda düzenli kullanıldığında kadınların çok daha kolay uyarıldığını çalışmalar göstermiş. Mesela 5 mg gibi, 25 mg gibi. Burada ilaçların isimlerini zikredemiyorum ama siz onları biliyorsunuz. Mavi hap olarak bilinir. İşte onların düşük dozlarını biz 3 ay boyunca her akşam kadınlara düzenli olarak kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bol suyla çok fazla bir yemek yemeden, yemekten 1 saat sonra alındığında çok etkili ilaçlar. Bu ürünler erkek cinsel sağlığı için üretilmiş ürünler ama penisin anatomisiyle, fizyolojisiyle, klitorisin anatomi ve fizyolojisi birebir birbirinin aynı. Onun için ikisi de kanla dolarak çalışan organlar. Penise etkili olan ürünler klitorise de etkili oluyor. Çalışmalar bunu gösteriyor. Bu ürünleri özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda uyarılma bozukluğu varsa çok faydalı olduğunu özellikle altını çizmek ve bu konuda kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ama tabii ki hekim kontrolünde. Kadınların kullandığı ilaçların erkeklerdeki ilaçlarla aynı dozda olmaması gerekiyor. Daha düşük dozda cinsel ilişkiden 1 saat önce kullanılmasını ve 3 ay boyunca düşük dozda devam etmeleri
kadınlara çok büyük faydası oluyor. Kadınların hem bu uyarılma döneminde kullanıldığı zaman, kadın kolay uyarıldığı zaman, orgazm olabildiği zaman da istek duymaları da artıyor. Bir çalışmadan bahsedeceğim burada. 3 ay boyunca kadınlara düzenli düşük dozda kullanmışlar. Bu kadınların uyarılma problemleri düzeldiği için cinsel istek problemleri de ciddi oranda düzelmiş. Yani istek arttırmak için her zaman afrodizyak değil, bu tarz ürünleri de hekim kontrolünde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda çalışma şunu göstermiş, kadının orgazm olma kapasitesi de artmış. Bu ürünleri gidip direkt eczaneden almanızı çok tercih etmiyoruz. Çünkü bilinen bir hastalığınız varsa bu anlamda size zarar verebilir. Hekim rızası ve bilgisi dahilinde reçete edilerek eczaneden alınmasını tavsiye ediyoruz. Evet, şimdi dedik premenopoz, perimenopoz, postmenopozal dönem. Bu 3 dönemde de bu ürünlerin tamamını kullanabiliyoruz. 5. olarak da menopoz dönemindeki kadınlarda jinekoloji hekimlerinin muayenesi sonrası, yani bize geliyorsunuz, muayene ediyoruz, meme, rahim ağzı, azalan o östrojen yerine koyma tedavileri planlayabiliyoruz. Özellikle ağrılı cinsel ilişkide, vajinal kurulukta menopoz dönemi sonrasında çok büyük sorunlar vardır. En büyük temel nedeni de östrojenin azalmasıdır. Hormon yerine koyma tedavisini biz cilt yoluyla uygulayabiliyoruz, vajinal yolla uygulayabiliyoruz, oral yolla uygulayabiliyoruz. Serdiğimiz vajinal yolla uygulamak. O zaman kana geçiş etkisi minimum düzeyde oluyor. O zaman vajina mukozası yeniden nemleniyor, eski florasına dönüyor, vajina rugaları yeniden eski haline geliyor ve vajinal ıslanma sağlanıyor ve bunu da biliyorsunuz tedaviye başladıktan bir hafta gibi kısa bir süre sonra hemen etki elde edebiliyoruz. Vajina duvarlarında östrojen olmayınca vajina inceliyor, ıslaklığını kaybediyor, elastikiyetini kaybediyor, damarlanması azalıyor, flora yapısındaki laktobasillerin hakimiyeti bozuluyor. İşte bu değişikliklerin hepsi ağrılı cinsel ilişkiye sebep oluyor, vajinal kuruluğa neden oluyor, sık idrar yolu enfeksiyonuna neden oluyor. İdrar kanalında da östrojen reseptörleri olduğu için östrojen eksikliği sık idrar çıkmaya, hatta idrar kaçırmaya, tuvalete yetişememeye neden oluyor. Sık idrar yolu enfeksiyonu, sık tuvalete gitme, idrar kaçırma gibi sorunlarda da biz bu noktada yerine koyma östrojen tedavisinden faydalanabiliyoruz. Atrofiye bağlı, ki bu değişikliklerin hepsine biz vajinal atrofi diyoruz. Vajinal atrofiye bağlı vajina epitel hücrelerinde incelme olduğu için bazen bu kadınlar gelir, bizim onu muayene etmek bile imkansız hale geliyor. Yani bir spekülümü takmak bile imkansız hale geliyor. Spekülümü takıp açamıyoruz bile. O kadar daralıyor, o kadar yapısı böyle parşömen kağıdı gibi oluyor bu kızının. Lokal E2 tedavisi, estradiol tedavisi, östrojen tedavisi sonrası bazen de ek olarak bunlara karbondioksit vajinal lazer uyguluyoruz. PRP uyguluyoruz. Yani kişinin kendi kanından aldığımız trombositten zengin sıvıyı ve hyaluronik asit enjeksiyonları uyguluyoruz. Atrofi çok fazla olduğu zaman bu dördünü beraber uyguladığımız oluyor. İşte o noktada vajina yeniden eski haline geliyor. Vajina ıslanma eski haline geliyor. Östrojen eksikliğini bazen biz beyin fonksiyonları için de kullanıyoruz. Ciltten bant yoluyla, jel yoluyla, vajinal tablet yoluyla, vajinal krem yoluyla uygulayabiliyoruz. Ancak çok basit ve ucuza satılan bu östrojen kremleri siz gidip eczaneden çok almanızı tavsiye etmiyoruz. Evet, güvenli ilaçlar, kana geçişi vajinal kremlerin çok az. O kurumuş toprak gibi olan vajinaya böyle adeta suya doyması gibi östrojen verdiğimizde nemli bir hale geliyor. Evet, ama doğru. Bu basit östrojen kremleri hormon replasman tedavisinde kendi başınıza kullanmanızı çok tavsiye etmiyoruz. Hekim kontrolünde reçeteyle eczaneden almanızı istiyoruz. Çünkü hekiminiz öncesinde size bazı muayeneleri yapacak. Size bir zararı olmaması anlamında meme üzerine ve diğer endometrium üzerine olumsuz etkilerinin olmaması anlamında reçete ederek kullanacaksınız. Hekiminizden bu anlamda istiyorum derseniz hekiminiz siz gerekli muayeneleri yaptıktan sonra lokal östrojen tedavileri başlayacaktır. Bilimsel çalışmalarla etkinliği ispatlanmıştır. Bu karbondioksit lazer ve PRP tedavileri uyguladığım hastalarda gerek klinik pratiğimde ben gerek de çalışmalarda ayrıca bir hızlı değişiklik görüyoruz ve bu değişiklik östrojen kullanılmadığı durumlarda da daha uzun vadeli olduğunu görebiliyoruz. Evet sevgili kadınlar, menopozda yalnız olmadığınızı bilin. Afrodizyaklardan, kayganlaştırıcılardan, vibratörden, cinsel istek arttırıcı ilaçlardan ve hormon yerine koyma tedavilerinden faydalanabilirsiniz. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa hekiminize başvurmaktan çekinmeyin efendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Menopoz konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum.